Arkadaşlar merhaba. Kahramanlar ve donanımları ile ilgili bir video ile yeniden karşınızdayım. Bugün kahramanlardan bahsedeceğiz, kahramanların donanımlarından bahsedeceğiz. Ben şu an sezon 3'te oynuyorum, sezon 3'te bulunuyorum. Sezonlara göre bu bilgiler değişecek tabii ki. Birinci sezondan başlayarak anlatmaya başlayacağım ben. Bildiğiniz üzere oyuna ilk başladığınızda epik karakterler yani sarı karakterlerden Natalia ve Geronimo ve Zimman, başka var mı? Ve Molly. Bu dördü geliyor sizlere. Tabi Natalia ve eee Geronimo, yanlış tıkladım. Geronimo bunlar VIP satın alarak alınabiliyor. Ben oyunu minimum ücretle oynamaya çalışan bir oyuncuyum. O yüzden bunlara sahip değilim gördüğünüz gibi. Bu bilgiler eşliğinde devam edeceğim. Şimdi bizim en güçlü kahramanlarımız sezon 1'de tabii ki Molly ilk olarak. Molly'yi doldurmaya, fullemeye çalışacağız seviyesini. İkinci olarak daha fazla epik kullanamıyoruz. Çünkü ücretsiz eğer oynuyorsanız dediğim gibi sadece Molly'ye sahip olacaksınız. Okçu olarak Bahiti'yi kullanacağız. Ve piyade olarak Serge'yi kullanacağız. Bu üç kahramanımız sezon 1'de bizim için en önemli kahramanlar. Eğer ücretli oynasaydık ne yapardık? O zaman okçu olarak, nişancı olarak Zimman'ı kullanırdık ve piyade olarak Natalia'yı ve Geronimo'yu kullanırdık. Natalia ve Geronimo arasında tercih yapacak olursak Geronimo tabii ki daha güçlü. Sezon 2'de hangi kahramanları kullanabiliriz? Sezon 2'de Flint Çarkıfele'ye geliyor. Flint'i mutlaka 5 yıldız yapmaya çalışacağız. Çarkıfele'ye geldiği için biriktirdiğimiz elmaslarla onu 5 yıldız yapmaya çalışıyoruz. Bu ilk hedefimiz olmalı zaten. Flint'le beraber gelen diğer kahramanlar da var. Epikler. Onlara sahip değilim. Onlara es geçiyorum yine. Sezon 2'de ana piyademiz, ana kahramanımız Flint. Onun yanında Molly'yi kullanıyoruz. Ve nişancı olarak ben Bahiti'yi kullanıyorum. Fakat eğer Alonso'yu alma imkanınız olursa sezon 2'de Alonso size çok büyük faydalar sağlayacak. Hem arenada hem de istatistiksel olarak çok daha yüksek bir buff sağlayacak bize. Mesela %240 nişancı saldırısı ve savunması sağlıyormuş 5 yıldızlı hali. Bu pencereye nereden girdim? Kahramana bastım. Sağdaki 3 çizgiye bastım ve yine sayfa sekmesine tıklayarak burayı açıyorum dostlar. Burada bana vereceği 5 yıldızda vereceği istatistikleri görebiliyorum. Saldırı 240, savunma 240 veriyor. Ben Alonso'yu da tercih etmedim. Çünkü sezon 4'te Leon denen bir okçu gelecek. O çok çok daha iyi. Onu bekliyorum ben okçu için. Yani minimum bir şeyler yatırabiliyorsanız ama Alonso'yu almanızı tavsiye ederim. Ben hala Bahiti'yi kullanıyorum. Bahiti'ye bakalım mesela. Bahit'in 5 yıldız gördüğünüz gibi %140 bana saldırı ve savunma veriyormuş nişancıda. Alonso ne kadar veriyordu? 240 veriyordu dostlar. Yani %100 daha fazla. O yüzden sezon 2'de Alonso'ya sahip olmak, en azından 4 yıldız yapabiliyorsanız eğer yapmak çok önemli. Ben es geçtim dediğim gibi. Sezon 4'ü bekleyeceğim. Sezon 3'e gelelim. Şu an sezon 3'teyim. Sezon 3'te de bizim kullanacağımız karakterler yine piyade olarak Flint'i kullanacağız. Mızrakçı olarak bu kez Mia'yı kullanacağız. Çünkü Mia sezon 3'te Çarkıfele'ye geliyor ve hemen bakalım. Mia bize %290'lık bir buff verecekmiş saldırı ve savunmada. Bunun yanında Mia'nın yetenekleri de çok başarılı. Seferdeki ilk yeteneği çok büyük bir hasar atışı sağlıyor. İkinci yeteneği de yine çok güzel saldırı arttırıyor ve son yeteneği de yine aldığı hasarı azaltıyor. İhtimallere bağlı bir şampiyon tabii ki Mia. Ama Mia'yı sırf bu istatistiklerden dolayı bile zaten kullanırsın sezon 3'te. %290 mızrakçıyı bufflıyor. Molly ne kadar veriyordu? Molly %200 veriyordu gördüğünüz gibi. %90'lık bir fark var gördüğünüz gibi. O yüzden Mia'yı kullanmak değerli. Devam edelim. Sezon 3'ten bahsetmeye devam ediyorum. Piyade olarak Flint'i kullandık. Mızrakçı olarak Mia'yı kullandık. Ve maalesef ben hala Bahiti'yi kullanıyorum. Alonso'ya sahip değilim. Eğer Alonso'muz varsa Alonso'yu kullanırız. Öncelikle ilk 3 kahramandan bahsediyorum gördüğünüz gibi. Arena videosunu
çektiğimizde arenada 5 kahramana da çıkacağım burada. Yine devam edelim. Kahramanlar bu şekilde. Mor kahramanlar bizim için öncelikli olanlar Jesse. Jesse'yi güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü katıldığımız seferberliklere eğer atak yapıyorsak genelde Jesse atacağız. Eğer defans yapıyorsak tam tersi Patrick'i atacağız. Patrick çünkü yeteneğinde sağlık artışı veriyor tüm partiye. Bu sebeple Jesse ve Patrick direkt önceliğimiz olmalı. Patrick'i arenada da kullanacağız. Yine bunun yanında ayağı avı için Sion ve hem ayağı avı için hem de bizlere sunduğu araştırma hızı için Jaeger. Bu Sion ve Jaeger'ı da geliştirmeyi ihmal etmeyeceğiz. Bunları da geliştireceğiz. Oyunun hem başında hem de ileriki aşamalarında da stratejik olarak kullanabileceğimiz Valis Balkan var. Valis Balkan'ın birinci yeteneği rakibin hasarını düşürüyor. Komple hasar düşürüyor. Bunu da hem başlangıçta hem de oyunun ileri safhalarında kullanabiliriz. Stratejik bir karakter bu. Epiklerde böyle. Mavilerden bahsetmeyeceğim. Maviler zaten hiçbir yere göndermediğimiz karakterler. Ve mavileri sadece farm için kullanıyoruz. Bunlara es geçiyorum. Gelelim ikinci konumuza. Kahramanları ne yönde geliştirmeliyim? Donanımlarını hangi seviyede nasıl geliştirmeliyim? Şimdi piyadeden başlayacağım. Oyunda piyadenin sağlığı ve defansı en önemli istatistikler bizim için. O yüzden ben öncelikle piyademin sağlığına yüklendim. Çünkü öldürücülük benim için şu anda çok önemli değil. Bunun temel sebebi paralı bir oyuncu değilim. Oyuna para yatırmayı pek tercih etmiyorum. Minimum yatırıyorum yatırırsam da. O yüzden piyade sağlığını öncelikle tercih ettim. Mesela eldivenime bakalım. Piyade eldivenim bana %72 piyade sağlığı sunuyormuş. O yüzden eldivenim ve kemerimi önce maksimum çıkarabildiğim seviyelere çıkarttım. Şu an 90 olarak tercih ediyorum. Bunları 100 level yapacağım. Ve donanım taşlarımı da yine sadece bu iki ekipmana harcadım. Silahı da çıkarabildiğim kadar çıkartıyorum seviyesine. Piyade bu şekilde. Piyadede sağlık ve savunma bizim için önemli. Mızrakçıda ise tercih etmemiz gereken ilk öncelikli donanımlar gözlük ve bot. Bunun sebebi mızrakçıda tek istediğimiz şey yine mızrakçının saldırısının yükselmesi, öldürücülüğünün yükselmesi. Mızrakçı öldürücülüğü çok değerli. Zaten girdiğiniz savaşlarda savaş raporunu incelerseniz eğer rakibin en çok askerini öldüren birimleriniz genelde mızrakçılar olur. O yüzden mızrakçılığın öldürücülüğünü bufflamaya çalışacağız. Bunların seviyesini ben 90'a çıkartacağım yine. İki ekipmanının da. Aynı zamanda donanım taşı da bunları harcamayı düşünüyorum. Yine bir 5 level 6 level yapmaya çalışacağım bunları. Fakat Molly'nin silahını pek geliştirmeyi tercih etmeyeceğiz. Çünkü Molly sadece ilk 3 sezonda belki hatta ilk 2 sezonda kullanacağınız bir karakter. 3. sezonda çünkü Mia'ya geçiyoruz artık. Ben basmadım hala parçalarım var. 5 yıldız yapabiliyorum şu an ama bir etkinlik bekliyorum kullanmak için. Mia'ya geçeceğim zaten. Mia'yı kullanacağım. Mızrakçı da bu şekilde. Gelelim nişancıya. Nişancı bizim en önemli karakterlerimizden biri. Çünkü hem katıldığımız etkinliklerde hem de savaşlarda en yüksek öldürmeleri, en yüksek hasarları yine mızrakçıyla beraber nişancı veriyor. Çoğu zaman nişancı mızrakçıyı geçebiliyor da. O yüzden nişancıda da gözlüğü ve botu geliştirmeyi tercih edeceğiz. Bunları yine ben 90 level, 100 level yapacağım bu ikisini ve donanım taşlarımı da yine buraya harcayacağım. Şu an kullanmıyorum, biriktiriyorum. Etkinlikte kullanacağım bunları. Size de tavsiye ederim. Nişancıda da bu şekildeydi. Bakalım başka burada bahsedebileceğimiz bir konu var mı? Tatbikat kampına gelelim. Tatbikat kampında nasıl kullanacağız burayı? Tatbikat kampında sizlere önerim İlk 5 kahramanınızı arenada kullanacağınız ilk 5 kahramanın seviyesini maksimum yapın. Geriye kalan kahramanları ise tatbikat kampına yerleştirebilirsiniz. Eğer ola ki sezon 3'tesinizdir ve farklı epik yani paralı mitik özür dilerim. Mitik farklı karakterlere de sahip olduğunuz ücret yatırarak ve yükselttiniz onları. O zaman mavi karakterleri tatbikat kampına yerleştirmeyin. Maviler dışarıda bir level olarak kalsın. Bir önemi yok. Bir levelde zaten işinize yarayacak. Seviye tatbikatı penceresi bu şekilde. Tamamının açılması için fırınınızı 30 level yapmanız gerekiyor. Seviye sıfırlama bölümü de sonradan eklendi oyuna.
bizim ilk 5 karakterimizin seviyesini sıfırlayıp sonradan dağıtabiliyoruz bunu. Aklınızda bulunsun. Kahraman görevlendir sekmesi zaten basit bir mekanik. Gerek olmadıkça burada pek kullanmıyorum. Mesela bir etkinliğe katılacağım. Mia parçası gerekiyor. 12 Mia parçam daha olsa mesela bir yıldız atabileceğim. O zaman gelip buradan açıyorum. Burayı da geçtik. Öyleyse bu panelde anlatabileceğimiz pek bir şey kalmadı. Ücretsiz ya da minimum ücret yatıran oyuncular için mevzu bahis burada bitiyor. Fakat gelelim bir de ikinci konuya. Ücret yatıran oyuncular. Oyuna ücret yatırıp çok daha güçlü oynamaya çalışan oyuncular ne yapsın? Bir defa güçlü olmak istiyorsanız bu oyunda her gelen karakteri neredeyse fulllemeniz gerekiyor. Ama önceliğiniz ilk 3 statta olsun. Mesela örnek veriyorum. İlk 3 klası bitirmeden farklı klaslara geçmeyin. Ne demek istiyorum? Mesela sizin piyadeniz vardır. Sezon 3'te Logan geliyor. Bunu siz daha 5 yıldız yapmadan gidiyorsunuzdur. Başka bir piyadeyi, Flint'i de 5 yıldız yapmaya çalışıyorsunuzdur. Öncelikle birini 5 yıldız yapın. Piyadeniz mutlaka 5 yıldız olsun. Nişancınız 5 yıldız olsun, mızrakçınız 5 yıldız olsun. İlk 3 kahraman. Alabildiğiniz güçlü kahramanları alırsanız ilk üçünü 5 yıldız yaparsınız. Daha sonra 4. ve 5.'ye geçersiniz. Bu kritik bir durum. Çünkü bu hatayı sıklıkla görüyorum. Mesela bir oyuncu almış Greg'i, oyuna para yatırmasına rağmen 3 yıldız bırakmış. Sonra gitmiş Pili'yi almış, 2 yıldız bırakmış. Alonso'su 4 yıldız, Natalia'sı 3 yıldız. Logan gelmiş, Logan'ı almış, 4 yıldız yapmış bırakmış. Hiçbir işe yaramadı yani. Bir kahramanı 5 yıldız yapmak çok daha değerli. Çünkü zaten siz katıldığınız seferberliklere ya da seferberlik liderliği ettiğinizde 3 kahramanla gidebiliyorsunuz. O yüzden ilk 3 kahraman en önemlisi bizim için. Eğer paralı oynuyorsanız da yine kahraman donanımlarınızda piyade ile başlayın her zaman. Piyadenin yine savunma bölümünü bitirdikten sonra öldürücülüğe geçmeden hemen nişancıya geçin benim tavsiyem. Nişancının 4 ekipmanını da fullleyin. Daha sonra mızrakçıya geçin. Mızrakçının öldürücülüğünü fullleyin. Hemen doldurun ikisini de 100 yapın. Basın taşlarınızı. Daha sonra tekrar piyadeye dönersiniz ve piyadenin bu kez atak ekipmanlarını geliştirirsiniz. Ve sonra mızrakçıya gidip kalan ekipmanları da geliştirirsiniz. Zaten hedefiniz hepsini güçlendirmek olmalı. Videoda anlatabileceklerim bu kadar. Eğer bu konuyla ilgili sorularınız olursa Discord kanalımıza ya da YouTube kanalımızın altına yorum olarak yazarsanız seve seve cevaplayacağız. Videolar faydalı oluyorsa beğenip abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.